Merhaba, yeni incelememize hoş geldiniz. Bugün tarihin en temel ama belki de kendi başına en az konuşulan figürlerinden birini masaya yatıracağız. İshak peygamber. Ama bunu yaparken tamamen belirli bir odağa sadık kalacağız. Doğrudan Yahudi kutsal metinlerine, Talmud'a ve kadim kaynaklara inip İshak peygamberin bu metinlerde tam olarak nasıl tasvir edildiğini tüm detaylarıyla keşfedeceğiz. Hazırsanız lafı hiç uzatmadan hemen başlayalım. Ama durun, başlamadan önce size gerçekten çok çarpıcı bir soru sormak istiyorum. Yahudi metinlerine göre ölüm meleğinin bile alt edemediği, bedeni topraktaki kurtçuklar tarafından dokunulmayan o yüce ata sizce kimdi? Talmud kaynaklarından süzülüp gelen bu büyüleyici sorunun cevabı, bizi sadece tarihi bir figürün değil, adeta insanüstü özelliklere sahip bir inanç sembolünün hayatına götürüyor. Kısaca bu yolculukta neler göreceğimize bir bakalım. Mucizevi doğumuyla başlayacağız. Moria Dağı'ndaki o meşhur ve büyük sınava gideceğiz. Rebeka ve ikizleri konuşacağız. Miras hakkının nasıl el değiştirdiğine bakıp son olarak İshak'ın Yahudi geleneğindeki sarsılmaz yerini inceleyeceğiz. Birinci bölüm Mucizevi doğum ve miras. Yani vaat edilen varisin gelişi. Şimdi Tekvin kitabının İshak'ın doğumunu anlatırken vurguladığı o detaya, o mucizevi doğaya bir bakar mısınız? Düşünsenize, İbrahim peygamber ilk oğlu İsmail doğduğunda zaten 86 yaşındaydı. Ancak İshak, İbrahim tam 100, annesi Sare ise 90 yaşındayken dünyaya geliyor. Yani tıbben çocuk sahibi olmaları kesinlikle imkansızken. 8 günlükken sünnet edilen İshak, metinlerde doğrudan Tanrı'nın o büyük vaadinin yegane taşıyıcısı olarak konumlandırılıyor. İşin ilginç tarafı şu, Yahudi metinlerinde iki kardeş arasında gerçekten çok keskin bir zıtlık çizilir. Bir yanda asıl eş Sare'den doğan İshak var. Öyle ki adı daha o doğmadan Tanrı tarafından verilmiş ve hayatı boyunca hiç değiştirilmemiş. Diğer yandaysa Mısırlı Hacer'den doğan İsmail var. Tevrat anlatısına göre İshak sütten kesildiğinde büyük bir ziyafet veriliyor ve o gün İsmail'in genç kardeşiyle alay ettiği iddia ediliyor. Sonuç mu? Sare'nin talebi ve Tanrı'nın onayıyla İsmail annesiyle birlikte çöle sürülüyor. İşte bu olay İshak'ı sahnede tek ve yegane varis olarak bırakıyor. Gelelim ikinci bölüme, Moria Dağı'ndaki büyük sınav. Yani İshak'ın bağlanması. Yahudi teolojisini anlamak için buradaki kritik noktayı, yani akeda kavramını mutlaka bilmemiz gerekiyor. İbranice'de bağlamak anlamına gelen akeda, Tanrı'nın İbrahim'den biricik oğlunu Moria Dağı'nda yakmalık bir kurban olarak sunmasını istemesi anlatısıdır. Bakın, bu sadece tarihi bir fedakarlık hikayesi değil, mutlak inancın ve Tanrı'ya tam teslimiyetin ta kendisidir. Şimdi, klasik sanat eserlerini gözünüzün önüne getirin. İshak kurban edilirken genelde nasıl resmedilir? Çaresiz, küçük bir çocuk olarak, değil mi? Aslında hayır. Midraş ve rabbinik gelenek, kronolojiyi ince ince hesaplar ve İshak'ın o an tam 37 yaşında olduğunu söyler. Yani karşımızda ne olup bittiğini bilmeyen bir çocuk yok. Kurban edilmeyi kendi özgür iradesiyle, tamamen isteyerek kabul eden yetişkin bir adam var. Bu, hikayenin bütün ağırlığını değiştiriyor. Üstelik Midraş kaynaklarına göre bu akıl almaz sınav durup dururken değil, iki kardeş arasında geçen hararetli bir tartışmanın hemen ardından geliyor. İsmail, 13 yaşında kendi rızasıyla sünnet olmasıyla övünüp inancının daha üstün olduğunu savunurken, İshak ona dönüp kelimenin tam anlamıyla şu cevabı veriyor. Sen sadece birkaç damla kan verdin. Ben şu an 37 yaşındayım ve Tanrı benden kurban edilmemi istese tüm bedenimi bile seve seve sunardım. Ve kaynaklara göre bu iddialı ilandan hemen sonra Tanrı'nın o meşhur kurban emri geliyor. Sefer Hayaşar gibi rabbinik metinler bu yolculuğa gerçekten büyüleyici bir anlatı katmanı ekler. Moria Dağı'na yapılan o 3 günlük gerilimli yolculukta İbrahim ve İshak yalnız değildir. Yanlarında hizmetkar Eliezer ve İsmail de vardır. Asıl inanılmaz olan detay şu: yolda Eliezer ve İsmail, İshak'ın kurban edileceğinden emin bir şekilde İbrahim'in o devasa mirasının kime kalacağı konusunda açık açık tartışıyorlar. Ancak İbrahim onları dağın eteklerinde bırakıyor ve sadece İshak ile zirveye tırmanıyor. Zirveye çıkarken İshak babasına dönüp o yürek burkan soruyu soruyor. Ateşle odun burada ama yakmalık sunu kuzusu nerede? Bu soru bize şunu gösteriyor: İshak bir kurban ritüelinin nasıl yapılacağını çok iyi biliyordu. İşte bu kısa diyalog,
İbrahim'in oğlunu sunağa bağlamasından ve tam o sırada bir meleğin müdahale edip kurbanlık bir koç göndermesinden hemen önceki o inanılmaz gerilimi zirveye taşıyor. 3. Bölüm. Rebeka ve ikizler. Parçalanmış bir ailenin hikayesi. İshak 40 yaşında, evleniyor. Eşi Rebeka'nın seçimi ise çok özel bir kritere dayanıyor. İbrahim'in hizmetkarı sadece kendisine değil, yorgun develerine bile su verecek kadar hayvanlara merhamet gösteren bir eş arıyor ve Rebeka tam da bu sınavı geçiyor. Ancak evlilikten sonra 20 yıl boyunca çocukları olmuyor. İshak'ın yıllar süren yoğun duaları sonucunda Tanrı onlara ikiz çocuklar bağışlıyor. Ne var ki bu ikizler birbirine zerre kadar benzemiyor. Zıtlıklar o kadar keskin ki. Esav, kızıl, kıllı, sürekli dışarıda olan yetenekli bir avcı. Yakup ise kılsız, çadırlarda oturan, son derece sakin bir adam. İşin asıl kopma noktası ise anne ve babanın tutumu. İshak, av etini çok sevdiği için Esav'ı, Rebeka'nın ise Yakup'u kayırıyor. Anlayacağınız miras ve ilahi lütuf üzerine kopacak o devasa aile fırtınasının tüm taşları döşenmiş durumda. 4. Bölüm. Miras hakkı ve çalınan kutsama. İsrail ulusunun kaderini belirleyen o ünlü kutsama çalınmadan önce, Yahudi metinleri çok çarpıcı bir detayın altını çizer. Kırdan yorgun ve aç dönen o büyük avcı Esav, sırf açlığını hemen yatıştırmak için bir kap kırmızı mercimek çorbası karşılığında ilk oğulluk hakkını, o devasa, eşsiz ayrıcalığı kendi ağzıyla son derece umursamazca Yakup'a satar. Yıllar sonra İshak yaşlanıp gözleri görmez olduğunda büyük oğlu Esav'ı takdis edip vaadi ona aktarmak ister. Ancak burada tam bir entrika döner. Kendi karısı Rebeka ve oğlu Yakup onu aktif bir şekilde kandırır. Yakup, Esav'ın kıyafetlerini giyer ve babası ona dokunduğunda kıllı hissetsin diye boynuna ve ellerine oğlak derisi sarar. Dokunma ve koku alma duyuları yanıltılan yaşlı ve kör İshak, ilahi vaadin Yakup'un soyundan geçmesini sağlayan o geri alınamaz kutsamayı istemeden de olsa Yakup'a verir. Tüm bu yoğun aile dramına ve kardeşler arasındaki o ölümcül kıskançlıklara rağmen Tevrat çok ilginç bir not düşer. İshak, babası İbrahim'den bile daha uzun yaşamış, tam 180 yaşında vefat etmiştir. Ve ölümü, tıpkı yıllar önce kendisi ve İsmail'in babalarını gömdüğü gibi bir barışa sahne olur. Bu kez de yıllar sonra barışmış olan iki oğlu Esav ve Yakup tarafından Makpela mağarasına huzur içinde defnedilir. 5. ve son bölümümüz, Yahudi geleneğinde İshak, yani inancın nihai sembolü. Tüm bu tarihi anlatıların ötesinde Talmud İshak'a adeta insanüstü, benzersiz nitelikler atfeder. Yahudi geleneğinde öğleden sonra duasını, yani minhahı, onun başlattığı kabul edilir. Yaşarken gelecek dünyayı tadan sadece 3 kişiden biridir. En başta sorduğumuz o sorunun cevabını da burada görüyoruz. Ölüm meleğinin güç yetiremediği 6 kişiden biri ve bedeni kurtçuklar tarafından tüketilmeyen 7 kişiden biridir o. Dahası İbrahim ve Yakup'un isimleri Tanrı tarafından değiştirilmişken İshak'ın adı hiç değiştirilmemiştir. Metinlerde onun saflığı ve adanmışlığı tamdır. İshak'ın mirası sadece okunup geçilecek eski bir tarih değil. Onun Akedah'taki gönüllü kurban olma isteği, Yahudi inancında şehitliğin, her şeye rağmen dayanıklılığın ve bağışlanma dualarının asıl şablonu olmuştur. Yahudiler yüzyıllardır özellikle tövbe dualarında sırf ataları İshak'ın o itaatkar tavrının hatırına Tanrı'dan kendi nesilleri için merhamet dilerler. Bitirmeden önce sizi şu kışkırtıcı düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Bir atanın hiç itiraz etmeden, sessizce ve kendi isteğiyle sunağa yatmasındaki o mutlak teslimiyet. Nasıl oldu da binlerce yıl boyunca koca bir medeniyetin inanç ve hayatta kalma temeline dönüştü? İshak'ın Yahudi metinlerinin derinliklerine kazınmış bu hikayesi, bugün bile inancın en sarsılmaz standardı olarak yankılanmaya devam ediyor. Bu incelememize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.